Bugün sizlerle Hi-Fi dünyasında sıkça duyduğumuz toplam harmonik bozulma ve gürültü kavramlarını inceleyeceğiz. Harmonik bozulma nedir? Amfiler bu bozulmaya nasıl neden olur? Ve en önemlisi ses kalitemiz üzerindeki etkileri neler? Merhaba, ben Osman Vural. İzmir Audiofil kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Harmonik bozulma ve gürültü ne anlama geliyor? Ama öncelikle gürültü nedir? Gürültü yani noise, sinyale dışarıdan eklenen ve genelde rastgele oluşan parazitlerdir. Örneğin elektrik devrelerinden kaynaklanan hamlama sesi ya da dış ortamlardan gelen statik parazitler. Gürültü genellikle elektronik devrelerden, çevresel kaynaklardan, dijital ve analog kayıt ve çalma ortamlarından kaynaklanır. Örneğin elektrik akımı taşıyan devrelerdeki dirençler, yetersiz filtreleme veya düzenleme nedeniyle güç kaynakları, yakındaki cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalar, özellikle amfilerde ve hoparlörlerde gürültüye neden olabilir. Buna ilave olarak ortamdaki fiziksel titreşimler, dijital ses sinyallerinin işlenmesi sırasında oluşan kuantalama hataları ve düşük çözünürlüklü dijital verilerden kaynaklanan parazitler, plak veya kaset çalarken duyulan çıtırtı ya da hışırtı sesleri gibi medya kaynaklı gürültülerde oluşabilir. Gürültü, ses sinyalinin niteliğini ve dinamik aralığını azaltır. Özellikle düşük sinyal seviyelerinde, örneğin sessiz pasajlarda daha belirgin hale gelir. Sinyal gürültü oranı, gürültünün ses kalitesine etkisini anlamak için kullanılan bir ölçüttür. Yüksek sinyal gürültü oranı, düşük gürültü ve dolayısıyla daha temiz bir ses anlamına gelir. Harmonik, bir temel frekansın tam sayı katları olan küçük genlikli ve yüksek frekanslı seslere verilen isimdir. Müzik ve akustik bağlamında bir temel nota çalındığında o notanın yanında doğal olarak oluşur. Bu harmonikler sesin tınısını ve zenginliğini belirleyen unsurlardır. Kulağın farklı müzik aletlerini birbirinden ayırmasını sağlayan bu harmoniklerdir. Bir enstrümanın veya insan sesinin doğal olarak oluşturduğu harmonikler, sesin karakterini ve tınısını zenginleştirirken, ses ekipmanlarında oluşan ve temel frekans ile uyumsuz olan yapay harmonikler, sinyalin bozulmasına neden olur. Harmonik bozulma, genellikle amfilerin lineer olmayan çalışmasından kaynaklanır. Örneğin bir saf sinüs dalgası bir amfi tarafından işlenirken, ideal bir durumda giriş ve çıkış sinyalleri birebir aynı olmalıdır. Ancak amfinin devre elemanlarının tasarım özellikleri, toleransları veya sınırlarına ulaşması nedeniyle sinyale eklenen harmonikler çıkış sinyalinde bozulmaya yol açar. Harmonik bozulmanın ses kalitesine etkisi özellikle yüksek ses seviyelerinde müziğin doğallığını ve netliğini kaybetmesine neden olabilir. Düşük harmonik bozulma oranı, hi-fi ve audiofil ürünlerde temiz ve doğal bir ses elde etmek için önemli bir performans kriteridir. Buraya kadar harmoniklerin ne olduğunu gördük ve istenmeyen harmonik bozulmaların nasıl ve neden kaynaklandığını artık biliyoruz. Peki, toplam harmonik bozulma ne demektir? Toplam harmonik bozulma, bir sinyalin toplam harmonik bileşenlerinin, örneğin ikinci, üçüncü, dördüncü harmoniklerinin gücünün temel frekansın gücüne oranı olarak hesaplanır. Toplam bozulma oranı genellikle bir yüzde olarak ifade edilir. Daha düşük bir toplam bozulma oranı cihazın daha az bozulma ürettiğini ve daha temiz bir ses verdiğini gösterir. İstenmeyen harmonik bozulmaya neden olan başlıca faktörler, amfi devresindeki bileşenlerin tasarım kusurları veya
sınır değerlerde çalışması, hoparlör sürücülerinin mekanik yapısı, clipping ya da başka bir deyişle amfi girişlerine gönderilen sinyalin cihazın işleme kapasitesini aşması olarak sıralanabilir. Hi-Fi dünyasında kabul edilebilir toplam harmonik bozulma ve gürültü seviyeleri genellikle %0.01'in altındadır. Ancak daha yüksek hassasiyet isteyen bazı odyofil cihazlarda bu oran %0.001 seviyelerine kadar düşebilir. Peki, insan kulağı bu farkı duyabilir mi? Aslında %0.1 seviyesindeki bozulmalar çoğu dinleyici tarafından fark edilebilir. Ancak %0.01'in altındaki değerler genellikle fark edilmez. Toplam harmonik bozulma ve gürültü, ses kalitesinde dinamik aralığın kaybı, düşük frekanslarda bozulma, tiz seslerin daha sert algılanması, sesin genel anlamda doğallığını kaybetmesi gibi dezavantajlara yol açabilir. Bu yüzden Hi-Fi cihazlarda toplam harmonik bozulma ve gürültü oranı büyük önem taşır. Peki, bu etkiyi en aza nasıl indirebiliriz? Amfi ve hoparlör empedans değerinde bir uyumlandırma yapmak, düşük gürültülü amfi devrelerini tercih etmek, hoparlörleri yansıma yaratmayan bir ortamda konumlandırarak dış parazitlerden kaçınmak, toplam bozulma oranı düşük cihazları tercih ederek temiz bir ses elde edebiliriz. Bugün birlikte toplam harmonik bozulma ve gürültü kavramlarını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.